Bugünkü bölümde İtalya'nın en etkili sanayi hanedanlarından biri olan Agnelli ailesinin dünyasına giriyoruz. Onların hikayesi yalnızca otomobillerin, fabrikaların ya da büyük yatırımların hikayesi değil. Bir ülkenin ekonomisini değiştiren, siyasetle iç içe geçmiş, başarı kadar kayıplarla da şekillenmiş bir ailenin uzun ve karmaşık yolculuğu. Her şey Giovanni Agnelli ile başladı. 1866 yılında mütevazı bir kasabada doğan Giovanni, gençlik yıllarında modern motorlu araçların geleceği olduğunu fark eden vizyoner bir girişimciydi. O yıllarda Torino, İtalya'nın hızla sanayileşen merkezlerinden biriydi. Fabrikalar ardı ardına yükseliyor, köylerden şehre akan işçilerin sayısı artıyordu. Giovanni fırsatın tam burada yattığını gördü ve 1899 yılında Fiat'ı kurdu. Fiat ilk başta küçük bir atölyeydi. Ancak ilk otomobillerinin üretilmesiyle hem şirket hem de Agnelli ailesi bambaşka bir ağos yola girmiş oldu. Giovanni yalnızca üretici olmakla kalmadı. Aynı zamanda markayı tanıtmak için yarışlara katılarak erken dönemde Fiat'ın güvenilirliğini halka gösterdi. Bu cesur adımlar Fiat'ı kısa sürede ülkenin simgelerinden birine dönüştürdü. İtalya savaş dönemlerine girdiğinde Fiat bu kez askeri üretimle sahneye çıktı. Kamyonlar, uçaklar, motorlar ve deniz araçları üreterek hem ülkenin savunmasına hem de sanayisine yön verdiler. Bu durum Agnelli ailesine devletle güçlü bir bağ kazandırdı ve Fiat'ı ulusal çıkarların merkezine yerleştirdi. Şirket büyüdükçe on binlerce kişi için istihdam sağlandı ve Fiat ülkenin ekonomik omurgası haline geldi. Savaş sonrası dönemde Agnelli ailesi yalnızca otomotivle yetinmedi. Stratejik satın alımlar ve birleşmelerle güçlerini genişlettiler. Ferrari gibi dünya çapında tanınan markalara ortak oldular. Lancia'yı bünyelerine kattılar ve yıllar sonra dünya ekonomik dengesini sarsan büyük krizlerin ardından Amerikan otomotiv devi Chrysler'ı da kontrol eden bir yapının merkezine yerleştiler. Bu hamleler ailenin yalnızca İtalya'da değil dünyada söz sahibi olmasını sağladı. Aile, sanayinin yanında kültürel ve sosyal alanda da iz bıraktı. Sanata ve eğitime yaptıkları yardımlar, müzeler ve büyük kütüphaneler onların imzasını taşıdı. Torino'daki eski test pisti Lingotto'nun modern bir kültür merkezine dönüşmesi bu mirasın güçlü bir örneği olarak hala ayakta. Fiat'ın ürünleri ise bir ülkede gündelik yaşamın parçası haline geldi. Halkın en çok benimsediği otomobillerden biri olan Fiat 500, savaş sonrası dönemde İtalya'nın ekonomik toparlanmasının sembolüydü. Uygun fiyatı ve küçük motoru sayesinde milyonlarca insan kendi aracına sahip olabildi. Diğer yanda Ferrari gibi markalar yarış pistlerinde zaferler kazanarak Agnelli adını lüksün ve hızın bir simgesine dönüştürdü. Bu iki farklı uç aileye hem geniş halka ulaşma hem de dünya çapında prestij kazanma gücü verdi. Fakat bu ailenin hikayesi sadece başarılarla dolu değildi. Aile içinde yaşanan beklenmedik ölümler, miras kavgaları ve basına yansıyan anlaşmazlıklar uzun yıllar gölgede kaldı. Ancak hiçbir zaman tamamen unutulmadı. Bazı aile fertlerinin ani kayıpları hala tartışılan konular arasında. Bu olaylar Agnelli hanedanının karanlık tarafına dair soruları canlı tuttu. Siyasi ilişkiler de daima tartışma konusu oldu. Aile, devlete sağladığı ekonomik güç nedeniyle sık sık eleştirilere hedef oldu. Bazı dönemlerde yönetimdeki kişilerle olan yakınlıkları kamuoyunda kuşku uyandırdı. Ancak tüm bu baskılara rağmen Agnelli ailesi gücünü büyük ölçüde korumayı başardı. Bugün Agnelli adı otomotivin ötesinde bir anlam taşıyor. Spor kulüpleri, medya şirketleri, uluslararası holdingler ve kültürel kurumlar bu hanedanın etki alanı içinde. Onların hikayesi yeni zenginlikten eski köklere dönüşen bir imparatorluğun hikayesi. Hem ekonomik hem kültürel hem de siyasi açıdan ülkeyi şekillendiren bir ailenin başarı ve trajediyi aynı anda barındıran yolculuğu. Agnelli ailesi, modern dünyanın en güçlü ve en tartışmalı hanedanlarından biri olarak tarihteki yerini çoktan aldı. Bu galeri sıradan bir hobi değil. Picasso'nun kübizmiyle kalıpları yıkan çalışmalarından, Matisse'in renk ve duyguyu harmanlayan eserlerine kadar özenle toplanmış modern sanat parçalarının bulunduğu bir hazine. 10 yıllar boyunca bir araya getirilen bu koleksiyon,
2002'de halka açıldığında sadece yaklaşık 25 eserden oluşuyordu. Ama her biri 20. yüzyıl sanatının bir kırılma anını temsil ediyordu. Renzo Piano'nun tasarladığı çarpıcı yapının içinde sergilenmesi de tesadüf değil. Bu, Agnelli ailesinin fabrikadan kültüre geçişinin simgesiydi. Bu yaklaşım, Mellon ailesinin Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi'ni kurmasına benziyor. Andrew Mellon, nasıl bankacılık ve petrolden kazandığı serveti ülkenin kültürel mirasına dönüştürdüyse, Agnelliler de sanatla aile adını kalıcılaştırdı. Ailenin Juventus'a sahip olması da sadece bir spor yatırımı değildir. Kulüp, Agnelli iş anlayışının sahaya yansımış hali gibidir. Disiplin, zarafet ve sonuç odaklılık. Juventus'un de Eduardo Agnelli tarafından satın alınmasıyla başlayan dönem, kulübü ülkenin en başarılı takımına dönüştürdü. Bugün milyonlarca hayranı, dolup taşan stadyumları ve Del Piero ile Cristiano Ronaldo gibi ikonlarıyla Juventus kültürel bir güç aracıdır. Ekonomik krizlerde moral yükseltir, medyanın gündemini şekillendirir ve ailenin mükemmellik markasını her hafta milyonlara hatırlatır. Agnellilerin gücünü pekiştiren bir diğer hamle ise evliliklerdir. Bunlar sadece aile bağları değil, aynı zamanda kabul görme ve meşruiyet stratejisidir. Örneğin Gianni Agnelli, 1953'te nesillerdir Napoli soyluları arasında yer alan Marella Caracciolo ile evlendi. Bu evlilik, Kuzey'in sanayi kültürüyle Güney'in aristokrat geleneğini birleştirerek aileye adeta mavi kan dokunuşu kattı. Marella'nın seçkin çevreleri ve zarafeti, Agnelli soyadının sosyal statüsünü yıllarca yükseltti. Günümüz lideri John Elkan'ın 2004'te eski bir Milano ailesine mensup Lavinia Borromeo ile evlenmesi de aynı stratejinin modern haliydi. Bu tür evlilikler, Onassis'in Jacqueline Kennedy ile yaptığı evlilikte olduğu gibi aileyi uluslararası çevrelerde daha görünür ve etkili hale getirdi. Neticede bu bağlar, lobi gücünden eğitim fırsatlarına kadar saf paranın açamayacağı kapıları açıyordu. Finansal tarafta ise Agnelli zekasının en belirgin örneği Exor'dur. 2009'da kurulan bu holding, ailenin servetini tek merkezde toplayıp yöneten dev bir kasa gibi çalışıyor. Fiat, Ferrari, Juventus ve daha onlarca şirketin kontrolü buradan yürütülüyor. Exor'un yapısı, Rockefeller'ın yıllar önce kurduğu karmaşık sistemleri andırıyor. Vergi risklerini azaltan, kararları merkezileştiren ve nesiller arası güç aktarımını garanti altına alan bir model. Ayrıca Chrysler birleşmesi, Ferrari hisselerinin yeniden yapılandırılması ve milyarlarca euroluk geri alım programları gibi büyük hamleler hep bu merkezden çıktı. Ancak bu kadar büyük bir gücün olduğu yerde tartışmaların çıkmaması imkansızdı. Agnelli ailesi yıllar boyunca farklı skandallarla anıldı. 1990'lılardaki rüşvet soruşturmaları, siyasetçilere yapılan yasa dışı ödemeler, parti fonlarına aktarıldığı iddia edilen paralar. Bunlar temiz eller operasyonu sırasında ülke gündemini altüst etti. Daha yakın zamanda ise vergi kaçırma iddiaları aileyi zora soktu. Temmuz 2025'te John Elkann ve kardeşlerinin miras vergisi usulsüzlüğü nedeniyle İtalyan Gelir Ajansı'na 175 milyon euro ödemeyi kabul etmesi, bu gölgelerin hala var olduğunu gösteriyor. Bu dava, yurt dışı varlıkların bildirilmemesi ve sahte ikamet iddiaları üzerineydi ve yatırımcıların da ilgisini çekti. Bütün bu ekonomik hamleler ve siyasi tartışmalar bir yana, aileyi çevreleyen trajik ölümler ise hikayeye daha karanlık bir ton katıyor. Agnellilerin gücü her zaman büyüleyiciydi, ancak üzerindeki gölgeler de aynı derecede derindi. Eduardo Agnelli'nin Garda Gölü üzerinde hayatını kaybettiği uçak kazası, resmi kayıtlarda sis yüzünden yaşanmış bir kaza olarak dursa da, o dönemde ortaya çıkan söylentiler hiç susmadı. Aile içinde herkes bunun basit bir pilot hatasından fazlası olabileceğini konuşuyordu. Bu beklenmedik ölüm, Agnelli soyunu sarsıntıya sürükledi ve halefiyet planlarını tamamen değiştirdi. Yıllar sonra yaşanan bir başka trajedi, İshak'ın ise çok daha kişisel bir yaraydı. Gianni Agnelli'nin oğlu Eduardo'nun hayatına son vermesi, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir imparatorluğun içinde ne kadar yoğun bir baskı ve yalnızlık olabileceğini gösterdi.
Uyuşturucuyla mücadelesi, aile geleneklerine yabancılaşması ve doğu öğretilerine yönelmesi, kamuoyunun bilmediği büyük bir iç çatışmanın işaretleriydi. Aile dışarıda gösterdiği soğukkanlı tavra rağmen kapalı kapılar ardında derin bir yas yaşadı. Bir diğer çatlak ise miras savaşlarıyla açığa çıktı. Margarita Agnelli'nin yıllar süren hukuki mücadelesi, gizli varlık iddiaları ve milyarlarca değerindeki hisseler için süren çekişmeler, Agnelli ailesinin yüzeydeki birlik görüntüsünün altında kıskançlık, güvensizlik ve güç mücadelesi olduğunu ortaya koydu. Bu davalar, imparatorluğun duvarlarının ardındaki insani zaafları gözler önüne serdi. Tüm bunların arkasındaysa Agnelli servetinin temelini oluşturan devasa varlıklar duruyor. Exor'un kontrol ettiği şirketler, aile imparatorluğunun omurgası niteliğinde. Stellantis'teki payları, Ferrari'deki güçlü etkileri ve Juventus üzerindeki tam hakimiyetleri, ailenin ekonomiden spora kadar pek çok alanı aynı anda yönlendirmesine imkan veriyor. Juventus sadece bir spor kulübü değil, biletlerden forma satışlarına, yayın anlaşmalarından küresel taraftar kitlesine uzanan dev bir ekonomik alan. Stellantis ise farklı bir tablo çiziyor. Şirket yüksek maliyetli gümrük tarifeleri yüzünden dar boğazdayken bile milyarlarca gelir açıklıyor. Ferrari ise her yıl yeni rekorlar kırıyor. Purosangue modelinin de etkisiyle gelirlerini ciddi şekilde artırıyor ve nadir üretim politikası nedeniyle değerini sürekli büyütüyor. Juventus da yenilenen sponsorluk anlaşmalarıyla gelirlerini artırmaya devam ediyor. Son dönemde alınan stratejik kararlar ise imparatorluğun yönünü yeniden şekillendiriyor. Iveco'nun satış planları, portföyü daha karlı ve hızlı büyüyen alanlara kaydırmanın sinyallerini veriyor. Tata Motors'un hisse yapısı üzerinden yapılan hamleler, küresel mobilite pazarında yeni güç odakları yaratmayı amaçlıyor. Exor'un gayrimenkul yatırımları da aile mirasının hem duygusal hem finansal dayanakları olarak önemini koruyor. Turin'deki tarihi Palazzo Agnelli ve Piedmont tepelerindeki Villar Perosa mülkü, aile toplantıları ve stratejik kararlar için gizlilik sağlayan merkezler olarak varlığını sürdürüyor. Kültürel alanda ise Pinacoteca Agnelli her zamanki gibi ailenin vitrin yüzlerinden biri. Picasso ve Matisse gibi devlerin eserlerini barındıran bu koleksiyon, ailenin sanata ve prestije verdiği önemi temsil ediyor. Ekonomist gibi medya varlıklarındaki payları ise Agnelli ailesinin sadece endüstriyi değil, düşünce ve toplum algısını da şekillendirme gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Bu tablo, Agnelli hanedanının gücünü sadece şirketlerden veya servetten değil, stratejik evliliklerden, beklenmedik trajedilerden, medya etkisinden ve kültürel prestijden alan karmaşık bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Dışarıdan bakıldığında mükemmel görünen bu imparatorluğun altında derin çatlaklar ve bitmeyen bir güç mücadelesi yatıyor. Agnelli ile Mussolini arasındaki gizli bağlar, otoriter yönetimin Fiat'ı nasıl dev bir güç makinesine dönüştürdüğünü anlamak için kritik bir döneme işaret ediyor. 1932 yılında Agnelli'nin resmi olarak partiye katılması bu bağları kilitleyen hamle oldu. Faşizmin dış rekabete kapıları kapatan politikaları Fiat'ın İtalya içinde adeta rakipsiz büyümesine izin verdi. Fakat anlaşma bununla sınırlı kalmadı. İkinci Dünya Savaşı başladığında bu ilişki yeni bir seviyeye taşındı. Fiat, Mussolini'nin savaş stratejisinin gerçek motoru haline geldi. 1939'dan sonra fabrikalar neredeyse durmaksızın çalıştı. Tanklar, mühimmat kamyonları, bombardıman uçakları için motorlar ve Akdeniz'de kullanılan denizaltılar Fiat tesislerinden çıkıyordu. İtalya ordusunun kullandığı araçların büyük çoğunluğu Agnelli tarafından üretilmişti. Örneğin ağır koşullara dayanmasıyla bilinen Fiat 626 kamyonu, Kuzey Afrika'daki çöl birliklerinin yükünü taşırken, aynı zamanda Doğu cephesinde Alman müttefikleriyle birlikte ilerliyordu. Topolino gibi küçük şehir araçları bile askeri kullanım için dönüştürülmüş, Roma'daki Villa Torlonia'da bizzat Mussolini'ye sunulmuştu. Sadece lojistik değil, semboller de Fiat'ın elindeydi. Fiat 2800 torpedo modeli, Mussolini'nin Roma sokaklarında sergilediği güç gösterilerinin parçasıydı. Hitler'in İtalya ziyaretlerinde kullanılan resmi araçlar yine Fiat üretimiydi. Bu arabalar iki rejimin birbirine nasıl kenetlendiğinin sessiz ama güçlü işaretleriydi.
Bu büyüme karanlık bir bedelle geldi. Ekonominin geri kalanı açlıkla mücadele ederken Fiat korunan bir balonun içindeydi. Mirafiori fabrikasında binlerce işçi zorla çalıştırıldı. Rejimin kendi kendine yeterlilik hedefi, Fiat için dış rekabeti sıfıra indiren bir kalkan görevi görüyordu. Yine de Agnelli, çizgiyi tamamen kapatmayan bir taktik izledi. Yaşının ileri olduğu gerekçesiyle faşist saflara tam olarak alınmaması, zamanla bir avantaj sağladı. Sürgündeki faşizm karşıtı figürlerle arasındaki belirsiz ilişkiler, savaş sonrası dönemde işine yarayacaktı. Müttefikler ilerledi. Mussolini Milano'da linç edildi ve ülkede büyük bir temizlik dalgası başladı. Fiat tesislerinde binlerce kişi soruşturuldu. Tam bu sırada Giovanni Agnelli hayatını kaybetti. Bu ölüm doğrudan yargılanmasının önüne geçti. Yerine geçen Vittorio ve genç Gianni ise parçalanmak üzere olan bir şirketi devraldı. Aile o dönemde Agnelli'ye rejimin baskılarına karşı sadece hayatta kalmaya çalışan biri olarak göstermeye odaklandı. Bazı gizli tanıklıklar Yahudi çalışanların korunmasına dair iddialar ortaya koydu. Bu anlatı, Soğuk Savaşı'nın başlamasıyla birlikte batılı güçler tarafından sessizce kabul gördü. Çünkü Fiat, İtalya ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için vazgeçilmezdi. Bu dönemde şirket kamulaştırılmadı, parçalanmadı, ağır cezalar almadı. Alman sanayicilerin aksine Fiat dramatik bir yıkıma uğramadan savaş sonrası toparlanmanın merkezine yerleşti. Asıl dönüş ise Gianni Agnelli'nin 1966'da yeniden Fiat'ın başına geçmesiyle tamamlandı. Aile geçmişi adım adım temizledi. Senatörlük kayıtları, parti üyeliği ve savaş zamanında alınan dev sözleşmeler yeniden yorumlandı. Tüm suç ortaklığı, ülke şartlarında hayatta kalmak için verilen zorunlu kararlar olarak paketlendi. Bu sayede Agnelli soyadı, İtalya'nın yeni refah dönemine sorunsuz geçiş yaptı. Fiat'ın Mussolini ile yaptığı anlaşmaların belgeleri incelendiğinde, bu ilişkinin sıradan bir yakınlık olmadığı açıkça görülüyor. 1940 yılına gelindiğinde, üretimin büyük bölümü askeri araçlara kaymıştı. Bu araçlar Afrika'dan Balkanlara kadar kullanılan birlikleri taşıdı. Sözleşmeler, rejimin sadık şirketlere yönlendirdiği büyük paralar sayesinde Fiat'ı ayakta tutuyordu. Belge kayıtlarında Mussolini'nin propaganda gazetelerine yapılan gizli ödemelerin aracı isimler üzerinden aktarıldığı bile tespit edildi. Bu akış, rejimin düşmesinden sonra da yıllar boyunca tartışma konusu oldu. Bazı arşivlerin kaybolması, yakılması veya değiştirilmesi bu ilişkinin gerçek boyutunun tam olarak ortaya çıkarılmasını engelledi. Ancak bugün tüm parçalar bir araya getirildiğinde net olan şey şu: bu, karşılıklı çıkar üzerine kurulu bir pakt idi. Fiat, faşizmin genişleme hayallerini mümkün kılan motor gücü oldu. Mussolini ise Fiat'ı işçi isyanlarına, rekabete ve ekonomik çöküşe karşı koruyan bir zırh haline getirdi. Bu yüzden tarihçiler bu ilişkiye tek bir ad veriyor: faşist anlaşma. Bu anlaşma Fiat'ı yok olmaktan kurtardı. Hatta olağanüstü bir yükselişin kapılarını açtı. Bu model diğer ülkelerde de karşımıza çıkıyor. Örneğin Prescott Bush'un Nazi bağlantıları. Union Banking kurumu üzerinden Fritz Tyson'ın fonlarını yönetmesi, erken dönem Alman sanayisinin finansal damarlarını ayakta tutmuştu. Agnelli ile Mussolini arasındaki denklem de benzer bir yapıdaydı. Ancak sonuçları İtalya'nın kaderine çok daha derin şekilde işledi. Tıpkı Agnelli ile Mussolini arasında gördüğümüz karanlık işbirlikleri gibi aynı model başka güç odaklarında da karşımıza çıkıyor. Prescott Bush, savaş öncesinde Nazi sanayisini finanse eden yatırımlardan para kazandı. Savaş bittikten sonra ise tıpkı Agnelli gibi sorumluluğu en aza indirmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri 1942 yılında düşmanla ticaret yasası kapsamında bankasını kapattı. Ancak ağır bedellerle yüzleşmedi. Zenginlerin siyasi çevreler ve kriz sonrası unutkanlık sayesinde nasıl sıyrıldığını gösteren klasik bir tablo bu. Daha da geriye gittiğimizde 7. yüzyıl Arabistan'ında Emevi hanedanının rakip kabileleri susturmak ve iktidarı sağlamlaştırmak için rüşvet dağıttığını görüyoruz. Ali yanlılarıyla yaşanan kanlı iç savaşın ardından barış ve sadakati satın alarak parçalanmış bir imparatorluğu bir arada tutmaya çalıştılar.
Bu Giovanni Agnelli'nin 1900'lü yılların başında Mussolini'ye para akıtmasına şaşırtıcı derecede benziyor. Tehditleri susturmak ve kendi etkisini büyütmek için kasadan çıkan para, sonrasında zorunlu pragmatizm diye sunulan eski bir taktiğin modern versiyonu gibi duruyor. Avrupa tarafındaysa Alman İmparatoru II. Wilhelm'in donanma takıntısı var. Amiral Tirpitz'in planlarını destekleyerek dev savaş gemilerine ve kruvazörlere para akıttı. Donanma yasalarıyla silahlanma yarışını tırmandırdı. Nasıl ki Kaiser'in bu hamleleri Birinci Dünya Savaşı'na giden yolu hızlandırdıysa, Agnelli'nin savaş zamanı üretimi de cephedeki yıkımı büyütüp yenilgi sonrası hesaplaşmayı gölgelemeye çalıştı. Şimdi bu büyük resimden çıkıp Agnelli hanedanının içini sarsan en kritik kırılmalardan birine, Eduardo Agnelli'nin gizemli uçak kazasına dönelim. 14 Temmuz 1935'te yaşanan olay, Cenova semalarında ansızın patlayan bir şok etkisi yarattı. Resmi kayıtlara göre olan biten talihsiz bir deniz uçağı kazasıydı. Ama detaylara bakınca bu kadar basit bir kaza anlatısı ister istemez soru işaretleri bırakıyor. Eduardo, 2 Ocak 1892 doğumluydu ve Giovanni Agnelli'nin tek oğluydu. Seçkin okullarda eğitim görmüş, Fiat'ta başkan yardımcılığına kadar yükselmişti. Sadece yönetici değil, aynı zamanda yarışlara katılan, havacılık projelerini zorlayan, Juventus kulübünü devralıp onu bir futbol gücüne dönüştüren enerjik bir figürdü. Asil kökenli Virginia Bourbon Del Monte ile evliydi ve 7 çocuk babasıydı. Kısacası aile imparatorluğunun bir sonraki halkası olarak yetiştirilen, geleceğin patronu olarak görülen isimdi. O yaz Kuzey İtalya kıyısındaki gösterişli bir sayfiye kasabasında tatili bitirip Torino'ya dönmek üzere ailenin deniz uçağına bindi. Bu dönemin gözdesi olan çift motorlu bir su uçağıydı. Kokpitte ise efsane pilot Arturo Ferrarin vardı. Kıtalar aşan uçuşlarıyla tanınan deneyimli bir isim. Uçuşun büyük kısmı sorunsuz geçti. Asıl sorun Cenova açıklarında suya inişten sonra yaşandı. Uçak limana taksi yaparken şamandıraların suyun altında kalan bir kütüğe ya da dalgaların sürüklediği enkaza çarptığı açıklandı. Çarpmanın etkisiyle gövde aniden döndü. Eduardo emniyet kemerinden kurtulup ön tarafa savruldu ve dönen pervaneye çarparak hayatını kaybetti. Ferrarin ise neredeyse yara almadan kurtuldu. Faşist yönetim olayı çok hızlı bir şekilde liman koşullarından kaynaklanan kaza olarak kapattı. Ancak o dönemde kulaktan kulağa başka ihtimaller de dolaşıyordu. Şamandıraların kasıtlı olarak zayıflatıldığı, suya gizlice engel bırakıldığı, hatta İtalya'nın ekonomik gücünün kalbini zayıflatmak isteyen iç ya da dış düşmanların devrede olduğu fısıldandı. Giovanni Agnelli bu söylentileri bastırmak için hızla devreye girdi. Faşist senatör statüsünü, siyasi bağlantılarını ve medya üzerindeki etkisini kullanarak kazanın üstüne fazla gidilmesini istemedi. Fiat'ın yenilmezlik imajı, borsa değeri ve devletle kurduğu dengeli ilişki her şeyden önemliydi. Hikaye kontrolden çıkarsa hem parti içindeki hassas dengeler hem de şirketin aldığı dev sözleşmeler tehlikeye girebilirdi. Bu sıkı kontrolün nedeni sadece ekonomi değildi. Eduardo, ailenin ve şirketin geleceğinde kilit bir halkaydı. Fiat'ın otomobillerin ötesine geçip havacılık alanına girdiği, motor ve uçak projelerine asıldığı bir dönemde o bu yeni vizyonun yüzü haline gelmişti. Onun ortadan kalkması hem içeride güç boşluğu yaratıyor hem de dışarıya kırılganlık sinyali veriyordu. Bu yüzden sabotaj ihtimali kamuoyunda kök salmadan bastırıldı. Eğer bu hikaye büyüseydi, rakip sanayicilerin, yabancı istihbaratların, hatta şirket içi çekişmelerin hedef gösterildiği bir krize dönüşebilirdi. Giovanni'nin buna tahammülü yoktu. Dönemin liman raporları, Cenova'nın yoğun ticaret trafiğini, kereste taşıyan gemileri, hava koşulları yüzünden oluşan enkazları anlatıyor ve kaza tezini destekleyen bir zemin sunuyor. Öte yandan uçağın sağlam yapısı ve pilotun tecrübesi, bazı tarihçilerin aklında hala soru işareti bırakıyor. Böylesine deneyimli bir pilot, gün ortasında yüzen bir kütüğü nasıl fark etmedi? Şamandıralar gerçekten sadece şanssız bir anda mı zarar gördü? Yoksa birileri bu zayıflığı mı yarattı? Aile arşivleri bu konuda en kritik anahtar olabilir. Ancak sıkı şekilde korunuyor. Bazı mektuplar ve özel notlar, Giovanni'nin tüm sabotaj söylentilerini
temelsiz dedikodu diye nitelendirdiğini gösteriyor. Basında çıkan rahatsız edici yazıların dönemin sansür yasaları kullanılarak sessizce ortadan kaldırıldığına dair işaretler de var. Eduardo'nun cenazesi bile bu kontrollü anlatının bir parçasına dönüştü. Torino'daki büyük kilisede yapılan törene siyah gömlekli yönetici kadrolar ve Mussolini bizzat katıldı. Resmi söylem, ülkesine ve sanayisine hizmet eden örnek bir evladın trajik kaybı üzerine kuruldu. Hiç kimse mikrofonun önünde şüpheden bahsetmedi. Tüm bunlara bakınca ortada tek bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu gerçekten talihsiz bir deniz kazası mıydı? Yoksa üstü ustaca kapatılmış bir sabotaj mıydı? Bu soruya dürüst bir yanıt vermek için Cenova kazayla ilgili tam raporların, dönemin liman kayıtlarının ve Agnelli aile arşivlerinin satır satır incelenmesi gerekiyor. Adeta bir dedektif gibi eldeki her küçük detayı birleştirerek tabloyu yeniden kurmak şart. Cenova'daki soruşturmayı yürüten ekip, İtalya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile deniz polisinden oluşuyordu ve olayın her ayrıntısını titizlikle kayda geçirdi. S-80 uçağı, Eduardo'nun yaz boyunca yüzerek ve dostlarıyla vakit geçirerek zaman öldürdüğü Forte de Marmi kıyılarından sorunsuz şekilde havalanmıştı. Hava açıktı, rüzgar hafifti, görüş mükemmeldi. Uçuş, Lejyon kıyı şeridi boyunca sakin bir rota izledi ve Cenova'ya yaklaşırken hiçbir problem görünmüyordu. Liman çalışanlarının ifadeleri uçağın suya inişini gayet düzgün yaptığını doğruluyordu. Uçak dalgaların üstünde kayarak yavaşlamış, her şey tamamen rutin görünmüştü. Ancak vergilendirme sırasında yaklaşık 20 düğümlük bir hızda aniden güçlü bir sarsıntı yaşandı. Soruşturma raporu bunun büyük olasılıkla limana taşınan kereste sevkiyatlarından kopmuş büyük bir kütüğe ya da akıntıyla sürüklenen bir enkaza çarpma sonucu olduğunu belirtti. Pilot Ferrari'nin yeminli ifadesi, çarpmanın ardından koptuğunu söylediği yoğun su ve enkaz dalgasının kokpiti doldurduğunu gösteriyordu. Ön bölümde oturan Eduardo'nun bu keşmekeşte savrulduğu açık kokpit tasarımının da onu daha savunmasız bıraktığı tespit edildi. Otopsi sonuçları da pervane yaralarının kazayla uyumlu olduğunu, sabotaj izine rastlanmadığını belirtti. Motorlar sağlamdı, yakıt hattı temizdi, yapısal aksamda bir kusur yoktu. Fakat tüm bu resmi çizgiye rağmen söylentiler bir türlü susmadı. Torino'daki ağır sanayi çevrelerinde Fiat'ın rakipleri tarafından bir plan yapıldığına dair fısıltılar dolaşıyordu. Bazıları şamandıra perçinlerinin uçuş öncesinde gevşetildiğini iddia etti. Bazıları ise o gün limanda bilerek yerleştirilmiş bir enkaz parçasından bahsetti. Aile arşivlerine zaman zaman sızan mektuplar, Giovanni Agnelli'nin bu söylentileri kıskançların uydurması olarak nitelendirdiğini gösteriyor. Ancak aynı mektuplarda özel dedektiflerin gizlice görevlendirildiğine ve tanık beyanlarının incelendiğine dair üstü kapalı ifadeler de yer alıyor. Dönemin rekabet ortamı da bu şüpheleri güçlendiriyordu. Lombardiya'daki uçak üreticileri ve Caproni grubu gibi şirketler, Fiat'la askeri havacılık sözleşmeleri için kıyasıya mücadele ediyordu. Bu yüzden Eduardo'nun ortadan kalkmasının bazı çevreler için stratejik avantaj sağlayabileceği sık sık dile getirildi. Bu olayın gölgesi henüz dağılmamışken, Agnelli ailesinin bir diğer çalkantılı hikayesi ortaya çıktı. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hanedan görüntüsü sunan aile içinde Johnny Agnelli'nin Pamela Harriman'la yaşadığı 5 yıllık gizli ilişki uzun süre konuşuldu. Bu ilişki 1948 yılında başladı. Pamela, savaş sonrası Paris sosyetesinin en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Zeki, etkileyici ve güçlü insanlarla derin bağlar kurabilen bir kadındı. Johnny ise Fiat İmparatorluğu'nun varisi olarak Avrupa'nın en gözde gençlerinden biriydi. Oyuncularla, diplomatlarla, gazetecilerle dolu kalabalık Paris gecelerinde karşılaştılar ve aralarındaki yakınlık kısa sürede tutkulu bir ilişkiye dönüştü. Johnny bu ilişkiyi İtalya'dan özenle gizledi. Çünkü aile onu asil kökleri olan Mela Caracciolo ile resmi olarak nişanlamayı planlıyordu. Mela, hanedanın geleceği için mükemmel bir eş olarak görülüyordu. Pamela ise bu gizli ilişkinin hem heyecanı hem de riskiydi. Bu dev imparatorluğun arkasında çok insani zaaflar, gönül ilişkileri ve ağır kararlar taşıyan gerçek insanlar var. Şimdi bu duygusal geçmişin ardından hanedanın başka bir çatlağına geçelim. Margarita Agnelli'nin gizli miras davası, ailenin gücünün ve servetinin nasıl korunduğunu,
ve aynı zamanda içeriden nasıl sorgulandığını gözler önüne seriyor. Fiat'ın şık otomobillerinden, Ferrari'nin pistteki gücüne ve Juventus'un dolu tribünlerine kadar Agnelli adı, İtalya'nın modern yüzünün bir parçası haline geldi. Ama 2007 yılında bu parlak vitrinin arkasında çok daha sert bir mücadele başladı. Ailenin en küçük ve tek kızı olan Margarita Agnelli, beklenmedik bir hamleyle mahkemeye gitti. Hedefinde yalnızca dışarıdan bakıldığında zarif ve güçlü görünen annesi Mela Caracciolo yoktu. Aynı zamanda ailenin yıllardır yanında olan 3 önemli danışman da vardı. Bu isimler Exor'un arkasındaki beyin takımını oluşturuyordu. Franzo Grande Stevens, karmaşık hukuki yapıları ustaca kuran tecrübeli avukat. John Luigi Gabetti, zor dönemlerde Fiat'ı ayakta tutmuş, Exor'u küresel bir holdinge dönüştürmüş finansçı. Ve Seyfried Maron, perde arkasında kalan ama yatırım ağını yöneten, her şeyi bir arada tutan isim. Margarita'nın iddiası çok netti. Babasından kalan yaklaşık 5 milyar dolarlık bir mirasın gizlendiğini söylüyordu. Buna göre çeşitli vakıflar, deniz aşırı hesaplar ve şirket yapıları kullanılarak kendisine ait olması gereken pay sistemin dışına itilmişti. Bu yalnızca para davası değildi. Sen bu hanedanda nerede duruyorsun sorusunun yanıtını arayan bir itirazdı. Dava kamuoyunda büyük bir fırtına koparabilirdi. Ama öyle olmadı. Dosyalar geniş manşetlere taşınmadan, kameralar olmadan kapalı kapılar ardında ilerledi. Taraflar sonunda sessiz bir anlaşmaya gitti ve süreç kısa sürede sonlandırıldı. Çünkü Exor'un itibarı bu tür bir skandala dayanacak türden bir şey değildi. Açık bir savaş, yatırımcı güvenini sarsabilirdi. Hisseler düşebilir, Agnelli ismi tartışmalarla anılabilirdi. Bu nedenle tıpkı başka büyük ailelerde olduğu gibi çatışma kontrollü bir şekilde bastırıldı. Redstone ailesinin büyük medya grupları üzerindeki iç mücadelesinde olduğu gibi kritik noktalarda gürültüyü kısmak tercih edildi. Peki Margarita kimdi ve neden bu kadar ileri gitmeye karar verdi? O, hikayeli bir çocukluğun içinde büyümüş biri. Turin kırsalındaki geniş mülkler, sahil yazlıkları, dağ evleri, sanat ve stilin iç içe geçtiği bir hayat. Annesi Mela, yıllarca ailenin kamu yüzünü şekillendiren zarif figür. Babası ise Fiat'ı dünya sahnesine taşıyan karizmatik lider. 2000 yılında kardeşi Eduardo'yu trajik bir şekilde kaybediyor. 2003 yılında da babası hayatını kaybediyor. Bu olaylardan sonra hanedanın canlı bağı olarak geriye esasen Margarita ve onun çocukları kalıyor. Yine de karar mekanizmasının merkezine alınmadığını, özellikle de oğlu John Elkan'ın seçilmiş varis olarak öne çıkarıldığını görüyor. Margarita'nın açtığı dava bu dışlanmışlık hissinin de bir yansıması. İddiaya göre mirasın önemli bir kısmı İsviçre'deki kasalar, farklı ülkelerde kurulan şirketler ve güvenler üzerinden yeniden düzenlenmiş durumda. Böylece kontrol, John ve danışman ekibin çevresinde sıkı bir şekilde toplanıyor. Margarita ise kendisine ait olduğunu düşündüğü pay ve rol için mücadele veriyor. Bu dava tam anlamıyla şeffaf olsaydı, yalnızca ailenin değil, Exor'un da işleyişine dair pek çok perde kalkabilirdi. Ancak süreç sessizce kapandı ve ayrıntılar büyük ölçüde gizli kaldı. Yine de sızan bilgiler, tarihçiler ve gazeteciler için önemli ipuçları taşıyor. Görünen o ki, Agnelli hanedanı yalnızca dışarıdan gelen baskılarla değil, içerideki güç mücadeleleriyle de sınanıyor. Kısacası, Agnelli ailesinin hikayesi, yalnızca otomobiller, sanat eserleri ve kupalarla dolu bir başarı masalı değil. Gizli aşklar, tartışmalı kazalar, faşist rejimle karmaşık ilişkiler ve kuşaklar arası miras kavgalarıyla dolu çok katmanlı bir destan. Bu katmanları açtığımızda karşımıza çıkan şey şu oluyor. Büyük hanedanlar da sonuçta güçle duygular arasında sıkışan, hata yapan, saklayan ve bazen de hesap vermekten kaçan insanlar tarafından yönetiliyor. Bu dava, ihanet ve büyük lig stratejileriyle dolu bir dizi gibi düşünebileceğiniz bir tablo çiziyor. Resmen Torino mahkemelerinin kayıtlarına geçti. Ama o meşhur 5 milyar dolarlık miras iddiasının tam fotoğrafı hiçbir zaman netleşmedi. Margarita'nın avukatları ağır suçlamalar getirdi. Karşı taraf ise somut kanıt yok diyerek her şeyi reddetti. Yine de tablo ikna edici görünüyor. Serveti koruma konusunda dünyanın en profesyonel hanedanlarından biri. Exor üzerinden kurdukları yapı o dönemde 20 milyar doları aşan bir değere yayılmış durumdaydı.
Holdingler, yan şirketler, fonlar, gayrimenkuller derken 5 milyar dolarlık bir paketi kimsenin fark etmeyeceği şekilde saklamak için fazlasıyla alan vardı. Hikayenin tamamını görmek için aslında şuna ihtiyaç var. Torino'daki mahkeme dosyalarına tam erişim, sıkı sıkıya korunan sözleşmeler, güven yapıları, Capri'deki yazlıklar, Milano'nun çatı katı daireleri, offshore hesaplara dair satırlar ya da Exor'un 2004 ile 2007 arasındaki hesaplarını didik didik incelemek. Panama benzeri vergi cennetlerinde kurulan yeni şirketler, garip kesintiler, bir anda el değiştiren varlıklar var mı diye bakmak gerekir. Ama gerçekçi olalım. Bu belgelere ulaşmak, Agnelli ailesinin Monte Carlo'daki kasasını zorla açmaya çalışmak gibi. Bu dünyada hem hukuk hem finans profesyonelleri sızıntı olmaması için var gücüyle çalışıyor. Ortada olan Margarita'nın savaşının sadece para ile ilgili olmadığı, o daha çok güven duygusuna ve ben bu ailede neredeyim sorusuna odaklanmıştı. Annesinin ve danışmanların aile tarihini yeniden yazdığını ve parayı kullanarak oğlu John Elkan'ı tartışmasız lider haline getirdiğini düşündü. Düşünsenize, babanızın mirası üzerinden yeni dönemi temsil eden çocuklarınız tahta çıkıyor ama siz süreçten dışlandığınızı hissediyorsunuz. Bu artık sadece iş değil, ev içinde geçen ama milyarlarla ölçülen bir güç hikayesi. Bu tablo o dünyadaki diğer hanedan kavgası örneklerine çok benziyor. Güney Kore'deki Lee ailesiyle Samsung üzerindeki davaları hatırlayın. Bazı mirasçılar 2000'li yıllarda açtıkları davalarda aileden dışlandıklarını ve milyarlarca değerindeki hisselerin başka akrabalara kaydırıldığını iddia etti. Ya da 15. yüzyıl İspanya'sındaki miras krizlerini düşünün. Kral 4. Henry'nin kızı Joanna'nın meşruiyeti sorgulandığında sadece bir taht değil, koca bir ülkenin geleceği tartışmaya açılmıştı. Bugün kılıçlar ve ordular yok ama yasal taktikler, mahkeme dosyaları ve offshore şirketler aynı rolü oynuyor. Şimdi karakterleri netleştirelim çünkü bu hikayede herkes satranç tahtasındaki bir taş gibi. Marella Caracciolo, 2007'de 80 yaşında. Sadece zarif bir figür değil. Amerikan pratikliğiyle Napoli soyluluğunu birleştiren taktik bir merkez gibi. Sanat koleksiyonları, hayır işleri ve ağır misafirleri ağırladığı davetleriyle yıllarca Agnelli markasının yumuşak yüzünü temsil etti. Ama Margarita'nın gözünde tam da bu güç onu engelleyen büyük bir duvara dönüşmüş durumda. Franzo Grant Stevens, ailenin yıllardır yanında olan hukuk beyni. Karmaşık güven yapıları ve anlaşmalarıyla servetin kaybolmamasını sağlayan adam olarak biliniyor. Eğer Margarita haklıysa bu 5 milyar dolarlık gölgeli paketi korumak için kurulan sistemde onun imzası da olabilir. John Luigi Gabetti, finans tarafının ustası. Fiat'ın zor yıllardan çıkmasına yardım etmiş, Exor'u Turin'den New York'a uzanan küresel bir oyuncuya dönüştürmüş biri. Onun baktığı yer tek tek aile bireylerinden çok tüm yapının ayakta kalması. Ama kritik rol oynayan isim. Yatırım detaylarını, Milano'daki mülkleri, Ferrari hisselerini, yabancı fonları takip eden kişi. Dışarıdan sakin görünse de aile tacını korumak için çalışan çekirdek ekipten biri. Margarita'nın tarafı bu dörtlüyü mirası tek elde toplamak ve o sırada 31 yaşında olan John Elkan'ın yolunu açmakla suçladı. Yani iddiaya göre geleceğin patronu için zemini temizleyen görünmez bir operasyon vardı. Davanın mahkeme dışı çözüme kavuşması, hanedan oyun kitabının klasik hamlesi. Açık duruşma yok, televizyona yansıyan ifade trafiği yok. Sadece kapalı kapılar ardında, sessizce imzalanan bir anlaşma ve Exor cephesinde her şey yolunda görüntüsü. Bu başka büyük ailelerde de kullanılan bir yöntem. Amerikalı Redstone ailesinin medya imparatorluğu üzerindeki iç kavgasını, hisse fiyatlarını korumak için nasıl perdelediğini hatırlayın. Agnelli cephesi, açık bir savaşın sadece marka itibarına değil, ekonomideki konumlarına da zarar vereceğini biliyordu. Çünkü Stellantis, Ferrari ve Juventus gibi kurumlarla sadece İtalya'da değil, dünya çapında bir etki alanına sahipler. Böyle bir kavga, rakip otomotiv devleriyle rekabette bile ellerini zayıflatabilirdi. Bu hikayeyi asıl ilginç yapan şey belki de şu. Margarita'nın olası beklenmedik zenginliği değil, Agnelli klanının nasıl çalıştığı hakkında ipucu vermesi.
Fiat ülkeyi motorize etti. Juventus stadyumları dolduruyor. Exor, haberlerden lüks markalara kadar pek çok alanda söz sahibi. Bütün bu güç, karmaşık hukuki yapılara, görünmeyen hesaplara ve çoğu zaman sessizce çözülen aile krizlerine dayanıyor. Margarita'nın mücadelesi, Agnelli hikayesinin kontrolünü kimin elinde tuttuğuna dair çok net bir soru soruyor. Kimler anlatıyı yazıyor, kimler sadece kuliste bekliyor, kimler tamamen dışarıda bırakılıyor. Şimdi bu modern miras savaşlarından bir adım geri çekilip köklere dönelim. Bütün bu karmaşık yapıların temeline hanedanın kurucusu Giovanni Agnelli'nin borsada oynadığı sert oyunlara. İddialara göre o dönem borsa onun için sadece yatırım alanı değildi, adeta yüksek riskli bir kart masasıydı. Fiyatları etkilemek, rakipleri köşeye sıkıştırmak ve şirkette tam kontrolü almak için söylentiler ve hamleler kullandığı anlatılıyor. Yani kısacası, bugün gördüğümüz miras davalarının, gizli anlaşmaların ve güç oyunlarının izleri daha en baştan hanedanın kurucusunun attığı adımlarda saklı olabilir. 1908'de yaşananlar sıradan bir iş anlaşmazlığı değildi. Bu dikkatle planlanmış bir hamleydi ve Giovanni Agnelli'yi doğrudan mahkeme salonuna taşıdı. Savcılar onu Fiat'ın hisselerini kendi lehine oynatmakla suçladı. Ama kanıtlar tam olarak bağlanamayınca beraat etti. Geride ise hala konuşulan bir fısıltı kaldı. Tıpkı Andrew Mellon'ın vergi kaçakçılığı suçlamalarından. Siyasi nüfuz ve hukuk oyunlarıyla sıyrılması gibi. Şimdi film şeridini geri saralım. Yer: Torino. Zaman: 1900'lerin başı, atlı arabaların yerini motor sesleri almaya başlıyor. Giovanni Agnelli, askeri disiplini ve keskin zekasıyla 1899'da Fiat'ı kurmuş, şehrin yeni sanayi döneminin yüzü haline gelmiş durumda. Ama 1908'e gelindiğinde Fiat artık sadece araba üreten bir şirket değil. Milan borsasında işlem gören, değeri her gün değişen bir dev. İşte gerilim burada başlıyor. Giovanni şirketi ortaklarla yönetmekten hoşnut değil. Tam kontrolü istiyor. İddialara göre tam da bu yüzden Fiat'ın geleceği hakkında kasıtlı söylentiler yayılmaya başlanıyor. Borçlar arttı, yatırımlar boşa gidiyor. Yakında ortaklık bozulacak. Bu dedikodular kulaktan kulağa, kahvelerden fabrikalara, gazetelerin arka sayfalarından iş çevrelerine yayılıyor. Sonuç? Hissedarlar panik satışı yapıyor. Hisse fiyatı çakılıyor. Yönetim kurulu baskı altında kalıyor ve art arda istifalar geliyor. Tam o noktada Giovanni devreye giriyor. Düşen hisseleri topluyor ve Fiat'ın kontrolünü tek elde topluyor. Milan borsası bunu fark ediyor. Şüpheli düşüşler, ani satışlar, garip bir zamanlama. Soruşturma derinleşiyor ve sonunda 1908'de dava açılıyor. O dönemki mahkeme dosyalarını bulmak zor olsa da muhtemelen paniğe kapılmış yatırımcıların ifadeleri ve anormal işlem kayıtları hala bir yerlerde duruyordur. Ama mahkeme kararı şaşırtıcıydı. Hakkında kesin kanıt yok. Söylentiler Giovanni'ye bağlanamadı. Tanıklar geri çekildi. Böylece dava düştü. Bu hikayenin benzerlerini tarihte sıkça görüyoruz. Andrew Mellon'ın 1930'larda vergi soruşturmasını hatırlayın. Belgeler, iddialar, gölge manevralar. Sonuç? Sessiz bir anlaşma ve prestij kaybı yaşamadan dosyanın kapanması. Giovanni'nin hikayesi de buna benziyor. Düzenlemelerin zayıf olduğu bir dönemde piyasa psikolojisini ustaca kullanarak güç topladı. Belki tedarik zinciri sorunları abartıldı. Belki fabrika içi huzursuzluk büyütüldü. Belki gazetelere tesadüfen birkaç bilgi sızdı. Hisse dibe vurunca büyük devralma geldi. Milan borsası kayıtları o yılın hareketlerinde bu oyunun izlerini hala taşıyor olabilir. Ani düşüşler, aykırı işlem hacimleri, kontrol değiştikten sonra tekrar yükselen fiyatlar. Sonuçta Giovanni fiyatı ortaklıktan çıkarıp bir aile kalesine dönüştürdü. Ve bu hamle Agnelli ailesinin sonraki 100 yıl boyunca kullanacağı güç stratejisinin ilk taşını koydu. Bu örnek sadece geçmişin bir anısı değil. Bugün bile ailenin iç kavgalardan dev birleşmelere kadar verdiği her stratejik kararın kökleri burada yatıyor. Giovanni'nin bu hamlesi olmasa belki de Agnelli hanedanı diye bir olgu hiç olmayacaktı. İzlediğiniz için teşekkürler.